Anksiyetem tuttu. Sosyal anksiyetem var. Bugün anksiyete atağı geçirdim. Bu cümleleri son bir yılda kaç kez duydun? Kaç kez kendin söyledin? Kaç kez arkadaşın söyledi ve sen de "ya ben de" dedin? Şimdi şöyle düşün. Dedenin anksiyetesi var mıydı? Büyük ihtimalle hayır. Babanın, annenin, belki onlarda da vardı ama böyle bir kelime bile yoktu. Peki ne değişti? İnsanlar mı zayıfladı? Dünya mı zorlaştı? İkisi de değil. Cevap çok daha ilginç bir yerde. Bir düşün. Elinde iki ilaç şişesi var. İkisi de birbirine çok benziyor. Ama biri ağrı kesici, diğeri kan sulandırıcı. Etiketleri karıştırırsan ne olur? Yanlış ilacı içersin. Ve baş ağrın geçmediği gibi başka bir sorun daha eklenir. Şu an tam da bu oluyor. Anksiyete etiketi o kadar yaygınlaştı ki artık herkese yapıştırılıyor. Stres mi yaşıyorsun? Anksiyete. Yorgun musun? Anksiyete. Sosyal ortamlarda gergin misin? Anksiyete. İçin mi sıkılıyor? Anksiyete. Ama bu etiketlerin hepsi aynı şişeye ait değil ve yanlış etiketi yapıştırınca yanlış çözüme gidiyorsun. Bu yüzden bugün o etiketi söküp atacağız. Altında gerçekte ne olduğuna bakacağız. Gerçek anksiyete nedir? DSM-5'e göre, yani psikiyatristlerin tanı için kullandığı uluslararası rehbere göre gerçek anksiyete bozukluğu tanısı için şunlar gerekiyor. En az 6 ay süreyle haftanın çoğu günü kontrol edilemeyen aşırı kaygı. Ve bu kaygının bir sebebi yok. Ortadan kalkmıyor. İş bitti, stres geçti ama kaygı hala orada. Kişi endişelerini durdurmak istiyor ama durduramıyor. Sadece bu değil, fiziksel belirtiler de şart. Kas gerginliği, uyku bozukluğu, odaklanma güçlüğü, kronik yorgunluk. Ve tüm bunların günlük hayatı ciddi biçimde bozması lazım. İş, ilişkiler, sosyal hayat hepsini etkiliyor olması gerekiyor. Sınav öncesi gergin olmak bu değil. Patrondan kötü mail aldıktan sonra tedirgin olmak da bu değil. Sevgilinle kavga ettikten sonra içinin daralması da bu değil. O hisler normal. O hisler insan olmanın bir parçası. Gerçek anksiyete bozukluğu yaşayan biri çıkamaz evden. Uyuyamaz. Nedensiz bir korku içinde uyanır sabah. Gün içinde defalarca kalbi hızlanır. Hayatı durur. Ve bu çok ağır bir yük. O insanlara haksızlık etmemek için bu ayrımı yapmamız lazım. Stres mi, anksiyete mi? Şimdi biraz netleştirelim. Çünkü bu iki kelime sürekli karıştırılıyor. Stres dışarıdan gelir. Bir tetikleyicisi vardır. Sınav var, streslisin. Sınav bitti, stres geçer. İş toplantısı var, gerginsin. Toplantı bitti, nefes alırsın. Stres bir tepkidir. Dışarıdaki bir şeye verilen normal bir tepki. Anksiyete içeriden gelir. Tetikleyici ortadan kalktığında bile kaybolmaz. Her şey yolunda görünüyor ama içinde sürekli olumsuz bir his var. Bir şeyler ters gidecek. Neden? Bilmiyorum ama öyle hissediyorum. İşte bu fark çok kritik. Sen şu an stresli misin? Büyük ihtimalle evet. Modern hayat zaten öyle tasarlanmış. Ama bu stresin gerçek anksiyete bozukluğuna dönüşüp dönüşmediğini ancak bir uzman anlayabilir. Sosyal medyadan öğrenemezsin. Peki bu kadar insan neden kendini anksiyeteli sanıyor? LifeStance Health'in 2025 araştırması çok çarpıcı bir şey söylüyor. Amerikalıların %29'u sosyal medyada gördükleri içeriklere dayanarak kendilerine psikolojik tanı koymuş. Z kuşağında bu oran %50, yani 2 kişiden biri. Ve bir araştırma daha var. Journal of Health Communication'da yayınlanan çalışma şunu gösteriyor. Sosyal medyada anksiyeteyi normalleştiren içerikler izlendiğinde izleyiciler o içerikle kendini özdeşleştiriyor. Ve bu özdeşleşme öz tanıyı arttırıyor. Mekanizma şöyle çalışıyor. TikTok'ta birileri anksiyete şöyle hissettirir diye anlatıyor. Sen izliyorsun. Evet, bu benim diyorsun. Ve bir anda kendine bende de var etiketini yapıştırıyorsun. Doktora gitmedin, test yapılmadı ama artık anksiyeten var. Bu bir suçlama değil, beyin böyle çalışıyor. Kendine benzer birini görünce o kişinin deneyimiyle özdeşleşiyor. Bu empati kapasitemizin bir parçası. Ama bu sefer o kapasitemiz bizi yanlış yönlendiriyor. Şimdi gelelim asıl soruya. Eskiden neden bu kadar yoktu? İki cevap var. Biri seni rahatlatır, biri rahatsız eder. Birinci cevap. Eskiden de vardı ama adı yoktu. Sinirli adam, evhamlı kadın, üzgün çocuk diyorduk. Tanı kriteri yoktu, kelime yoktu, farkındalık yoktu. Bu kısmen doğru. Gerçek anksiyete bozukluğu tarih boyunca var oldu. Sadece görünmezdi. İkinci cevap ve bu daha rahatsız edici. Modern hayat beynin evrimsel korku sistemini sürekli aktif tutuyor. Beyindeki amigdala tehlike sinyali için var. Aslan gördüğünde çalışıyor olması lazım, kaçmak için. Ama şu an amigdala sabah uyandığında açtığın telefondaki bildirimler içinde çalışıyor. Patronun mesajı, sevgilinin okundusu, Instagram'daki yorum, haberlerdeki başlık. Beyin bunların hepsini tehdit olarak işliyor. Ve tehdit hiç bitmiyor. Çünkü telefon her zaman açık. Deden kaygılanmıyordu çünkü günde birkaç kez tehdit sinyali alıyordu. Sen yüzlerce kez alıyorsun. Amigdalanın dinlenme molası yok artık. Ve bir şey daha var.
Eskiden insanlar mahallede komşusuyla dertleşirdi. Akşam yemeklerinde ailesiyle konuşurdu. Sıkıntısı olduğunda birini arardı ve o kişi gelirdi. Şimdi 1500 takipçin var ama içini dökebileceğin kimse yok. Bağlantı var, bağ yok. Ve bağ eksikliği beynin tehlike sistemini tetikliyor. Çünkü beyin için yalnızlık hayatta kalma tehdidi. Ama bir üçüncü şey daha var ve bence en ilginç olanı bu. Anksiyete bir kimlik haline geldi. Ben anksiyeteli biriyim demek artık bir şeyleri açıklıyor. Hem başkalarına hem kendine. Neden geç kaldın? Anksiyeten vardı. Neden gitmedin? Sosyal anksiyeten var. Neden yapamadın? Anksiyete atağı geçirdim. Neden konuşamadın? Sosyal anksiyeten var ya, ondan dolayı. Bu bir yargılama değil. Bu çok insani bir şey. İnsan hissettiği şeye isim vermek ister. İsim vermek rahatlatır. Belirsiz bir his, somut bir kelimeye dönüşünce kontrol hissi oluşuyor. En azından ne olduğunu biliyorum gibi bir his. Ama bazen o isim çözüm aramayı da engelliyor. Çünkü ben böyleyim dersen değişebilirim diyemiyorsun. Etiket hem bir açıklama hem de bir duvar haline geliyor. Ve o duvarın arkasında belki çok daha basit bir şey var. Belki yorgunluk, belki yalnızlık, belki sınır koymayı bilmemek. Şimdi şişe metaforuna dönelim. Etiket yanlışsa çözüm de yanlış oluyor. Anksiyete bozukluğunun çözümü terapi ve bazen ilaç. Stresin çözümü tetikleyiciyi ortadan kaldırmak ya da başa çıkma becerisi geliştirmek. Yorgunluğun çözümü uyku ve dinlenme. Yalnızlığın çözümü gerçek bağ kurmak. Sınır sorununun çözümü hayır demeyi öğrenmek. Bunların hepsi farklı şişe. Ama etiketi karıştırınca her derdine aynı ilacı içiyorsun ve işe yaramıyor. Sonra hiçbir şey işe yaramıyor diyorsun. Hayır, ilaç yanlış değildi. Tanı yanlıştı. Stres gerçek, yorgunluk gerçek, sosyal baskı gerçek, belirsizlik gerçek, bağ eksikliği gerçek. Bunlar küçümsenmemeli. Bunlar zor ve bunları hissetmek çok normal. Ama bunların çoğu anksiyete bozukluğu değil. Bunlar modern hayatın yarattığı yük ve bu ikisinin ayrımını yapmak çok önemli. Çünkü doğru isim doğru çözüme götürür. Sosyal medyadan tanı koymak gerçek sorunu görmeni engelliyor. Kendi kendine anksiyetem var deyip geçince neden bu kadar yorgunum, neden bu kadar yalnızım, hayatımda ne eksik sorularını sormuyorsun. Ve o sorular çok daha önemli sorular. Eğer 6 aydır her gün kontrol edemediğin bir kaygı içindeysen, günlük hayatın durmuşsa lütfen bir uzmana git. Bu çok ciddi ve çok tedavi edilebilir bir durum. Ama dün sınavdan önce yüreğin ağzına geldiyse o anksiyete değil, o insan olmak. Anksiyetem tuttu demek kolaylaştı. Çünkü kelime yaygınlaştı. Ama kelimenin yaygınlaşması durumun anlaşılması değil. Şişeye yanlış etiket yapıştırdığında yanlış rafa koyuyorsun. Ve yanlış rafta yanlış çözüm arıyorsun. Gerçek anksiyete çok ağır. Gerçekten yaşayanlar anksiyetem tuttu demez. Çıkamaz evden, uyuyamaz, hayatı durur. O insanlara saygı duyuyorum ve onların deneyimini hafifletmemek için bu ayrımı yapmak gerekiyor. O yüzden şunu sor kendine. Bende gerçekten anksiyete mi var? Yoksa yorgun muyum? Stresli miyim? Yalnız mıyım? Sınır koyamıyor muyum? Dinlenemiyor muyum? Cevap farklıysa çözüm de farklı. Ve doğru soruyu sormak bazen her şeyi değiştirir. Bir sonraki videoda görüşürüz.